Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte tek renk çok güzel bir 5 şiş patik yapacağız. Sade ve şık model arayan hanımlar için de iyi bir fikir olur diye düşünüyorum. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patikli iplerden kullandım. Krem renginde. Şişlerim ise 3 numara. Patiğimi de göstereyim sizlere. İşte hanımlar, patiğimiz bu şekilde. Tek renk desenli, çok güzel, çok da kolay bir model. Gördüğünüz gibi patiğimiz bu şekilde. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Ben böyle haroşalı boğaz yapmak istedim. Sizler bilek ayrımından sonra yanları normal haroşa yaparak da patiğinizi örebilirsiniz. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Hanımlar, ben patiğime her zaman olduğu gibi burun kısmından başladım. 12 ilmek olarak. Hemen 12 ilmeğimi şişime atacağım. Ben bu başlama tekniğini bütün 5 şiş patik videolarımda detaylı olarak gösterdim. Şimdi sil baştan yeniden anlatıyorum. Sebebi şu: bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 şiş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinize dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Sayalım kaç ilmeğimiz olmuş. 3, 6, 9, 12 ilmeğim olmuş. Geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde bakın şöyle arka yüzdeyim. Bu aşamada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyim. Bu aşamada artık tamamen düz örgü uygulaması yapacağız. 5'e de geçeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız hanımlar. İlk ilmeğimizi hemen şu kenardan ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz biraz sık olduğu için şöyle tığım ile ilmeğimi çıkarıp şişime takıyorum. Burada 2 ilmeğim oldu. Hanımlar, başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. Patik burnumuz daha sağlam oluyor. Bakın, ilmeğin iki kanadına birden girdim. İlmek çıkarttım ve şişime takıyorum. 4 ilmek oldu. Şu 5. ilmeğimiz. Şu da 6. ilmeğimiz. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. ilmeğim. Şu 3. Şu 4. Şu 5. Ve hemen şu kenara da girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. 6. 4 şimdi de 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım hanımlar. Bir sıra boyunca ilmeklerimi düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur: 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişime geldim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmeklerimizi örüyoruz. Bu ilmeklerimi de yine düz örüyorum. 3. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. 4. ve sonuncu şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Böylece hanımlar bir sıra örmüş oluyoruz. Bir sırayı tamamlıyoruz. Şimdi ilk şişimize geldik. Artırma zamanı. Bu aşamada hanımlar artırma işlemini şöyle baktığımız anda patik burnuna bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Bu orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. Şimdi ilk şişimdeyim hanımlar. Kenarımız hemen bu başta. 2 ilmek örüyorum. Şu 1, 2. Kenarımız buradaydı. 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ilk şişimde 7 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim hanımlar. Kenarımız solda, sol kenarda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın, sondan 2. ilmeğimin altına şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm.
Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 7 ilmeğim oldu. 3. şişime geldim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4 şişteki ilmek sayıları da eşit olacak. Şimdi 4. şişimdeyim. Kenarımız bakın sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Hanımlar bir sıra artırma yapıyoruz. Bir diğer sırada artırma yapmadan ilmeklerimizi örüyoruz. Bunun sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. 2. şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de artırma yapmadan öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz ve öyle artırıyoruz. Bir sıra ilmeklerimi artırma yapmadan ördüm. Şimdi tekrar artırma zamanı. Hemen kenarımız başta ilk şişimdeyim. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 8 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim, kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altına şuraya giriyorum ve buradan aldığımı ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 3. şişime geldim, kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altına girdim ve buradan aldığımı da düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ilk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Ardından sondan 2. ilmeğimin altına şuraya girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de hanımlar 8'er ilmeğimiz oldu. Artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişimizdeki 8'er ilmeğimizi de düz öreceğiz. Bir sonraki sıra artıracağız. Sonraki sıra düz öreceğiz, artıracağız derken patik burnumuzu böyle tamamlayacağız. Hanımlar ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Ardından modelimi kurdum. Tek renk bir model olması itibariyle de açılan bir özelliğe sahip 14'er ilmek yeterli olacaktır. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım, gelelim. Ardından da bu güzel modelimizi birlikte kuralım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Artırmalardan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağım. Bu modelimiz toplamda 10 sıradan oluşuyor hanımlar. İlk 5 sırasında bu sağa doğru desenimizi yaparken ikinci 5 sırasında da bu sola doğru olan desenlerimizi yapacağız. Şimdi modelimizde ilk sıradayız. 1. sıradayız. Ön yüzde model kurulumu yapacağız. Öncelikle ilk 7 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ördüm. Ardından sağa doğru kesim yapacağım. Şu ikinci ilmeğin aradan girerek şöyle şu öndeki 2 ilmeği kesebiliriz sağa doğru. Fakat ben öyle zorlandığım için şöyle ilmeklerimi bakın ikinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne bıraktım. İkisini birlikte kesiyorum. Sağa doğru kesimimi yaptım. Yanına bir ilmek düz örüyorum ve ajurumu yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Bakın ilk desenimizi yaptık. Arada 6 ilmeğimiz var hanımlar. 6 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu 5, şu da 6. 6 ilmek ördüm. Bu aşamada şu ön yüzde 2 şişteki ilmekleri tek şişede toplayabilirsiniz. Artık nasıl rahat yapabiliyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. 6 ilmek ördüm. Şimdi bu ikinci desenimi kuracağım. İlk desenimle aynı şekilde. Yine öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Bakın ikinci ilmeğimi ilkin önüne getirdim. İkisini keserek örüyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm ve ipimi şişime doluyorum. Yani ajurumu yapıyorum. Şişimde kalan 9 ilmeğimi düz öreceğim.
Evet hanımlar, ön yüzde modelimizin ilk sırasını böylece tamamladık. Geldik tabanımıza. Tabanımızda model yok. İlmeklerimiz tamamen düz olarak örülecek. Bu nedenle videonun devamında bu taban bölümü artık göstermeyeceğim. Buraları keseceğim. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. Tabanımdaki bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Bu şekilde hanımlar, videolarda taban düz yerleri de göstererek sizleri sıkmak, videoyu da gereksiz yere uzatmak istemiyorum. Tabanımızı ördük. Yeniden ön yüzdeyiz ve modelimizde ikinci sıradayız. İlk sıramızda 7 ilmek örmüştük. O şekilde modele başlamıştık. Bu sırada 6 ilmek öreceğiz hanımlar. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi ördüm. Ardından öndeki 2 ilmeğimi alacağım. Sağa doğru kesim yapıyorum. İkinci ilmeğimi ilkin önüne getirdim. İkisini keserek örüyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Ajurumu yapıyorum. Ajurdan sonra yine 6 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci şimdiden devam ediyorum. 6. 6 ilmek ördüm. Şimdi ikinci desenimi yapacağım. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeği ilkin önünde bıraktım. İkisini sağa doğru kesiyorum. Ardından yanına bir ilmek düz ördüm. Ajurumu yapıyorum. Şişimde kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İkinci sıramızı da bu şekilde yapıyoruz. Böyle. Hanımlar, şimdi tabanımızı düz olarak örelim gelelim. Tabanımızı ördüm ve geldim hanımlar. Şimdi modelimizde 3. sıradayız. Bir önceki sırada 5 ilmek örüp öyle model yapmıştık. Şimdi bir önceki sırada 6 ilmek örüp model kurmuştuk. Şimdi 5 ilmek öreceğiz hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5. Kenardan 5 ilmeğimi ördüm. Ardından öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Yine sağa doğru kesimimi yapıyorum. Şöyle ikisini birlikte keserek ördüm. Bir ilmek düz örüyorum ve ipimi şişime bir kere doladım. Yani ajurumu yaptım. Ardından 6 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci şişime geçtim. 6 ilmekten sonra bu ikinci modelimizde yapacağız. Yine öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeği ilkin önüne getirdim. İkisini keserek örüyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Bir tane ajur yapıyorum. Şişimde kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 3. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz hanımlar. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Ön yüzdeyiz ve modelde 4. sıradayız. Bu sıramızda 5 ilmek öreceğiz. Bir önceki sırada 5 örmüştük. Şimdi 4. Şu ikinci ilmeğim 3, 4. Ardından öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Şu ikinci ilmeğimi ilkin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum. Bir ilmek düz ördüm ve ajurumu yaptım. İlk desenimizi oluşturduk. Model arasında 6 ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi ördüm. Şimdi ikinci desenimi kuracağım. Öndeki 2 ilmeği keseceğiz. Bakın ilk ilmeğimi birinci şişimden aldım. İkinci ilmeğimi de ikinci şişimden. Burada bakın ikinci ilmeğimi ilkin önüne getiriyorum ve ikisini keserek örüyorum. Kesimden sonra hanımlar bir ilmek düz örüyoruz ve ajurumuzu yapıyoruz. Kalan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. 4. sıramız da bu şekildeydi. Modelimiz sağa doğru kayıyor bu şekilde. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Şimdi de modelimizde 5. sıradayız. Bu sıramızda da 3 ilmek öreceğim. 1, 2, 3. Ardından yine öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesimimi yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Yanına ajurumu yaptım. Ardından 6 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ikinci modelim için öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirip sağa doğru kesimimi yaptım. Ardından yanına bir ilmek düz öreceğim.
Bakın bir ilmek düz ördüm ve ajurumu yapıyorum. İpimi şişime doladım. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 5. sıramızı da bu şekilde tamamladık. Sağa doğru dönük modelimizin son sırasıydı bu. Bu şekilde. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim ve gelelim hanımlar. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim, ön yüzdeyiz. Şimdi bakın bu sağa doğru olan modelimizi 5 sırada tamamladık. Modelde 6. sırada desenimiz böyle sola doğru yatık olacak. Bu şekilde bu desenimizi başlatacağız. Şimdi modelde 6. sıradayız. Bu sıramızda hanımlar 9 ilmek örerek başlayacağız. 9 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu ilk modeli yaparken sağa doğru kesimler yapmıştık. Sağ tarafa yatık olan modelde, sol tarafa doğru olan modelde de sola doğru kesimler yapacağız. Ama öncelikle ajurumuzu yapmamız gerekiyor. Öncelikle ipimi şişime doluyorum. Yani ajurumu yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Öndeki 2 ilmeği bu defa ikisini birlikte sola doğru keserek örüyorum. Bu şekilde. Yine model arasında 6 ilmek var. 6 ilmek öreceğim. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci modelimi yapacağım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Yani ajurumu yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Ve öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Yani sola doğru kesimi yaptık. Şişimde kalan 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 6. sıramızı yaptık hanımlar böylece. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 7. sıradayız. Bu sıramızda da bir önceki sırada hanımlar toplamda biz 9 ilmek örmüştük, sonra modele başlamıştık. Şimdi de 10 ilmek öreceğim hanımlar. 10 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ardından ajur yapıyorum. Yani ipimi şişime doladım. Bir ilmek düz ördüm. Öndeki 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Yani ilmeğimin ikisini birlikte kestim. Yine model arasında 6 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın ajurumu da ördüm, 6. Yeniden ajur yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm ve öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Şişimde kalan 6 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 7. sıramızı da modelimizde tamamladık. Hanımlar, şimdi patiğimizin tabanını düz olarak örelim ve gelelim. Evet, tabanımızı ördüm geldim hanımlar, modelimizde 8. sıramızdayız. Bir önceki sırada 10 ilmek örüp modelimize başlamıştık. Şimdi de hanımlar 11 ilmek öreceğiz. Modelimizi kurmaya başlayacağız. İlk 11 ilmeğimi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ardından ajurumu yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Öndeki 2 ilmeğimi keseceğim. İkinci şişimden şöyle bir ilmek alıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Model arasında 6 ilmek var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar ajurumu yapıyorum ve yanına bir ilmek düz örüyorum. Ardından öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Şişimde kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. 8. sıramızı tamamladık. Tabanımızı örelim ve gelelim hanımlar. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Şimdi de modelimizde 9. sıramızdayız. Bu sıramızda da bir önceki sırada 11 ilmek örüp model kurmuştuk. Bu sıramızda da hanımlar 12 ilmeğimizi öreceğiz. Modelimizi kuracağız. 12 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmeğimi ördüm. Ajurumu yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bir ilmek düz ördüm. Ardından öndeki 2 ilmeği keseceğim. Bir ilmek burada. Diğer şişimden de yine bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Model kurulumunda şişlerdeki ilmek sayıları, ilk 2 şişteki ilmek sayıları değişiklik gösterebilir. Hani birbirine geçebilir. Fakat bilek ayrımı yaparken ilmekleri yine
14'er 14'er ayıracağız. Kesimimi yaptım. Model arasında 6 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci modelimi yapıyorum şimdi. Ajurumu yaptım. Bir ilmek düz ördüm ve öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kalan 4 ilmeğimi düz ördüm. 9. sırayı bitirdik. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim ve gelelim hanımlar. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Şimdi de modelde 10. ve sonuncu sıramıza da geldik. Bir önceki sırada 12 ilmek örüp öyle modele başlamıştık. Bu sıramızda da 13 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek ördüm. Tekrardan ajur yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm ve öndeki 2 ilmeği keseceğim. Şöyle ikinci şişimden devam edeyim. Şuradaki 2 ilmeği keserek örüyorum. Model arasında 6 ilmek var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ikinci modelimi yapacağım. Ajur yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm ve öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kalan 3 ilmeğim düz örülüyor. Hanımlar, böylece 10 sıradan oluşan modelimizi bakın şöyle tamamladık. Bakın ilk desenimiz ortaya çıktı. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim ve gelelim hanımlar. Tabanımızı ördüm geldim hanımlar. Şimdi 10 sıralık modelimizi bitirdik. Modelde ilk başa geldik. Bakın şu ilk modelimizi bitirdik. Şimdi tekrardan şuraya geldik ilk başa. Yani ilk başta yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 10 sıradaki yaptığımız modeli tekrar edeceğiz hanımlar. İlk başta nasıl yapmıştık, kafanız karışmasın diye ilk sırasını göstermek istiyorum. Modelim, yani düşünün, modelin birinci sırasında yaptığımız işlemi yapıyoruz. 7 ilmek örerek başlamıştık. 7 ilmek. Bu defa hanımlar bu sağa doğru yatık modelimize geri döndük yani. 7 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ardından öndeki 2 ilmeği sağa doğru kesim yapmıştık. Bakın yine sağa doğru kesimimi yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Ajurumu yapıyorum. İpimi şişime doladım. Model arasında 6 ilmeğim vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci modeli kuruyoruz. Aynı şekil. Öndeki 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesimimi yapıyorum ve ikisini keserek örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. Ajurumu yapıyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum hanımlar. Gördüğünüz gibi modelde ilk başa geldik. Her 10 sırada bir aynı modeli tekrar edeceğiz hanımlar. Bu aşamada kafanız karışacak olursa bu ikinci modelin ilk sırasını yaptık. Bu ilk modelin videoyu geri alarak ilk modelin sıralamalarını aynı şekilde tekrarını izleyerek ikinci modeli de yapabilirsiniz. 10 sıradan oluşan ikinci modeli, hani dediğim gibi ilk 5 sıradaki model sağa doğru kayarken son 5 sıradaki model sola doğru kayıyordu. Hani tek tek zaten her sırayı, bu birinci sıra, bu ikinci, bu üçüncü, beşinci, 10. diye özellikle tek tek ilmek ilmek sayarak gösterdim. Aynı şekilde hani hafızanızda kaldıysa zaten pratik otomatik olarak yaparsınız. Yok öyle olmuyor, olmadıysa da ilk bölümün, ilk böyle anlattığım 10 sıralık bölümün sıralarını takip ederek, yani videoyu geri alarak ikinci modeli de yapabilirsiniz. Zaten ben bu modelime, patiğime hanımlar, toplamda bakın şu birinci modelimdi, şu ikinci modelim, şu 3. Bu 10 sıradan oluşan modeli 3 kere tekrar ettim ben. 3 kere tekrar ettim. İkinci model bittikten sonra da yine aynı 10 sırayı aynı ilmek sayılarıyla aynı şekilde takip ederek bu 3. modeli de yapabilirsiniz. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu önündeki bu 3 tane modelimizi yapalım gelelim hanımlar. Ardından birlikte patiğimizin boğaz kısmına başlayacağız. Evet hanımlar, ben toplamda 10 sıradan oluşan 3 tane modelimi tamamladım ve geldim. Şimdi bilek ayrımı yapacağız. Bilek bölümünü yapacağız. Fakat öncesinde ilmeklerimizi 14'er yeniden ayıralım. 5, 10, 15 ilmek. Burada var bir ilmek. Şu ikinci şişime aktarıyorum. Model yapımında ilmekler kayabiliyordu şişlere. Onu şöyle ayarladık. 14 tekrar ayırdık.
En son 3. modelimin 10. sırasını yapmıştım hanımlar. Bilek ayrımına hazırlık olsun diye bir sıra ilmeklerimizi normal hepsini düz olarak öreceğiz. Yani bir sıra derken 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örmemiz gerekiyor. Şöyle ilk şişimdeki ilmeklerimi örüyorum. Diğer 3 şişimizi de düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimdeki ilmeklerimi düz ördüm geldim. Şimdi haroşalı boğazımızı yapacağız. Öncelikle ilk şişimdeki 14 ilmeğimi yine düz olarak öreceğim. Tam orta bölümden bilek ayrımını yapacağız. Normal patik arkasını normalde yapabilirsiniz ya da benim gibi haroşalı boğazda tercih edebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize bağlı değişiklik gösterebilir. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimin tamamını ördüm. İkinci şişime geldim. İkinci şişime hanımlar şöyle çeviriyorum patiğimi. Toplamda haroşalı boğazım için buraya 7 ilmek atacağım. Şu birinci ilmeğim, şu 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek attım. Şimdi geri dönüyorum. Bu aşamada hanımlar şişimde 14 ilmek vardı. 7 ilmek de haroşalı boğazım için attım. 21 ilmek oldu. Tekrar haroşalı boğazda kesimler yapacağız. Şimdi haroşamızı öreceğiz. Ben haroşa örgüyü örgümün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında da ters örgü örerek haroşaları elde edebilirsiniz. Bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Buraya 7 ilmek atmıştım. İlkini örmeden aldım. Hemen şu ikinci ilmeğimi örüyorum. Haroşa düz örgü örüyorum hanımlar. Şu üçüncü ilmeğim. Şu 4. Şu 5. Şu 6. 7. ilmeğimi örerken, bu 60 olduğum 7. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Haroşalı boğaz için 7 ilmek atmıştık. 6'sını haroşa olarak ördük. 7.'sini örerken önden de bir ilmek aldık. İkisini kestik. Hanımlar biz böyle kesme işlemine şişte 14 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. Bakın şu an arka yüzdeyim. İpim benden tarafta. Bu ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kalan 6 ilmeğimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Şöyle sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. 6 ilmek öreceğim. 7. de kesim yapacağım. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6 ve 7. ilmekte bakın şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ipim benden tarafta. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Kalan 6 haroşa ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde kesimlere devam edeceğiz. Haroşalı boğazımızda sol kenara önce yapıyoruz. Yine ilk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6 ve 7. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Ön yüzde böyle kesimler yapıyoruz. Biz bu kesme işlemini hanımlar burada toplam 14 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte burada 14 ilmeğimiz kalana kadar patiğimizde bu haroşalı boğazımızı sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, burada bakın toplam 14 ilmek kalana kadar kesimimi yaptım. Bu sol kenardaki haroşalı boğazımızı oluşturduk. En son ön yüzde kesimimi yapmıştım. Bakın burada 3, 6, 7. Şişimde de 7 ilmek kaldı. Toplam 14 ilmeğim kaldı. Artık kesim yapmayacağımız için geri dönmüyorum. Şişimde kalan 7 ilmeğimi ön yüzde olduğum için düz olarak örüyorum. Patiğimin taban bölümüne geldim. Yine buradaki ilmeklerim düz örülecek tabanımız. Bir diğer şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Son şişime geldim. Buradaki 14 ilmeğimi de düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm.
Şimdi hanımlar, sol kenardaki haroşalı boğazımızı yapmıştık. Şimdi sağ kenarı yapacağız. Yani şu kenarı yapacağız. Bu aşamada buraya 7 ilmek atmamıza gerek yok. Burada attığımız 7 ilmekten hanımlar 7 ilmek çıkaralım. Yine bakın, ilk ilmeğimi şuradan çıkaracağım. Bakın şu aradan. Burada model bütünlüğü sağlansın diye bilek bölümünde. Buraya şişimle girerek şöyle bir ilmek buradan çıkarıyorum. Sırasıyla hanımlar 7 ilmek attığım yerlere girerek ilmeğin iki kanadına birden ilmek çıkarıyorum. Şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü. Şu dördüncü. Şu beşinci. Şu altıncı ve burada da bakın son kenar ilmek yerine şöyle giriyorum. İlmeğin iki kanadına birden. Şu da 7. ilmeğim. Buradan 7 ilmek çıkarttık. Burada da yine 21 ilmeğimiz oldu hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Sol kenarı yaparken ön yüzde kesim yapmıştık. Sağ kenarın sol kenardan tek fark var. Arka yüzde kesim yapacağız. Bakın şu anda arka yüzdeyiz şöyle. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu ikinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6. 6 haroşa ilmeğimi ördüm. 7. ilmeği örerken bakın arka yüzde tersten kesim yapacağım. İpimi kendime doğru alıyorum. Şu 7. ilmeğim ile yanındaki ilmeğimi tersten kesiyorum. Bakın arka yüzde kesimimizi yaptık. Kesimden sonra geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kalan 6 ilmeğimi haroşa örüyorum. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Yine arka yüzdeyim. Arka yüzde kesimimizi yapacağız. 6 ilmek öreceğiz. Kenar ilmeğimle birlikte 6 ilmek. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. 7. ilmeğime geldiğimde şu 7. ilmeğimi yönünü düzelterek aldım. Şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini tersten keserek örüyorum. Bakın, kesim yerlerimiz bu şekilde ön yüze düzgün düşüyor. Tekrar geri dönüyorum. İlk ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum. Kalan 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Yeniden geri dönüyorum hanımlar. Tekrar 6 ilmek öreceğiz arka yüzde. 7. de kesimimizi yapacağız. Şu 3. ilmeğim 4, 5, 6. 7. ilmekte şöyle şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini tersten keserek örüyorum. Bu şekilde. Hanımlar, diğer tarafta 14 ilmek kalana kadar kesim yapmıştık. Burada da şişte 14 ilmek kalana kadar kesimlerimizi yapacağız. Şimdi hep birlikte 14 ilmeğimiz kalana kadar kesimlerimizi sizlere tarif ettiğim gibi yapalım gelelim. Evet hanımlar, bakın bu kenarda da yine şişte 14 ilmek kalana kadar kesimimi yaptım. Bakın neyse, burada kesim yaptım. 7 ilmek var. Şişte de 7 ilmek kaldı. Yani 14 ilmek oluyor bu şişte de. Artık geri dönmeyeceğiz. Kesimimizi yaptık hanımlar. Patimizin arka bölümünü örmeye başlayacağız. Şu anda arka yüzdeyim. En son kesimimizi yaptıktan sonra şişimde kalan 7 ilmeğimi arka yüzde olduğum için ters öreceğim. Hanımlar, artık patiğimizin arka yüzüne geçmiş bulunmaktayız. Arka yüzde, ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız patiğimizin bu arka bölümünde. Sadece kenarlarda 6'şar ilmek haroşamız var. Haroşaları haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Haroşalı boğazımız için şişimize 7 ilmek atmıştık. 6'sını haroşa olarak kullandık. 7.'yi de kesimlerimizde kullanmıştık. Bir diğer şişime geldim. Burada da yine tabanımıza gelen bölüm burası. İlmeklerimizi ters olarak örüyorum. Son şişime geldim. Burada da ilmekleri ters öreceğim. Sadece kenardaki 6 ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğim hanımlar. Şöyle. Alamadım ilmeğimi. Ay, ne oldu, bir alamadım. Nazar mı değdi? Evet. Şimdi aldım. Son 6 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın, son 6 ilmeğim kaldı. Bunlar haroşa olduğu için haroşalarımı düz örüyorum. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Bakın, şimdi geri dönüyorum. Haroşalı boğazımız bu şekilde oluştu. Patiğimizin arka bölümünde hanımlar artık böyle fazla şişlerle uğraşmaya da gerek yok. Arka bölümünü bu aşamada 3 şiş ile yapacağız. Hemen gösteriyorum. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. 6 haroşamı ördüm. Ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de yine düz örmeye devam ediyorum. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de
Aynı şişle örmeye devam edeceğim. Yani bu 2 şişteki ilmekleri tek şişe topluyoruz. Hani arka bölümde fazla şişlerle uğraşmaya gerek yok. Daha az sayıda şiş ile daha rahat örebiliriz bu şekilde. Bakın 2 şişteki ilmekleri tek şişe topladım. Diğer şişime geçtim. Burada da yine 2 şiş var. 14'er ilmek var buralarda. Buralardaki ilmekleri de tek şişe toplayacağım. Böylece şiş sayımız azalacak. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi örüyorum buradaki. Sonra diğer şişimdeki 14 ilmeğimi de aynı şişimle örmeye devam edeceğim. Son 6 ilmeğimi haroşa yine düz örüyorum. Hem arka yüzde haroşalarımızı düz örüyoruz. Bakın şiş sayıları azaldı hanımlar. Bu şekilde. Şimdi geri döneceğiz. Diğer bilek ayrımına kadar gideceğiz. Ön yüzde öreceğiz. Arka yüzde döneceğiz. Bu şekilde patiğimizin arkası tamamlanacak. Hanımlar ben bu patiğimin şu arka bölümüne, şu başlangıç yerinden, şu orta kısımdan haroşa attığımız yerden itibaren sayacak olursak haroşa dişlerini 18 sıra haroşa ördüm. Bakın şu anda burada kaç diş haroşam olmuş. Attığım yerden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben buraya toplamda 18 diş haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam denk geldi. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken şöyle bir ayağınıza giyin hanımlar. Arka bölümü topuğunuzun şu kenara gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ayağınızı ölçerek örerseniz patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim. Şu orta kısmından itibaren burada 18 sıra, yani 18 diş haroşam var. Bu aşamada topuğumuzu kesmeye başlayacağız hanımlar. Ben topu kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda bu sol tarafa tamına 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimin hepsini de bu sağ taraftaki şişime taktım. Şimdi hanımlar, topuk bölümünde kenardaki 6 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye alt haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. Şu 7. ilmeğim, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. İlk kesimimi yaptım. Bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. ilmekte kesimimizi yaptık. Topuğumuz için şu orta kısma baktığımızda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek. Böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Şu an arka yüzdeyiz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 6 ilmeğim haroşa olduğu için son 6 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 6 ilmeğim kaldı. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim yeniden. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani 23 ilmek öreceğim. 24. de kesimimi yapacağım. Alt haroşamı ördüm, sayarak gidiyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmekte öndeki 2 ilmeği alıyorum. Keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Yapacağımız işlem şu. Şimdi geri döneceğiz kesimden sonra. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 23 ilmek öreceğiz. 24. de kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmeğimiz birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, bu aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu bu şekilde ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit.
Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek alıyorum. İkinci şişimden de bir ilmek aldım. İkisini birlikte topluyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz ve tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki şişteki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz aynı anda bitecek hanımlar ve her iki patiğimizin topuk yönü de aynı tarafta oluyor. Aynı şekilde kesiliyor. Gizli kesim olduğu için ha sağ tarafta olmuş ha sol tarafta hiç fark etmiyor. Çünkü izi bile belli olmuyor hanımlar. Bu şekilde ilmeklerimizi keseceğiz. Şimdi kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim geldim. Şişlerimde son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma alıyorum. Tığımda 3 ilmeğim oldu. Şimdi üçünü birden topluyorum. Ardından buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Sonra topuğumuzla birlikte bakalım. Patiğimiz bu kadardı zaten. 5 şiş patiklerin boyunu seviyorum. Hiç ip kırma şeyi falan yok. Başlıyoruz ve bitiriyoruz. Böyle el oyalamıyor. Pratik oluyor. Bu şekilde hemen bakalım, topumuza çevirelim. İşte hanımlar, topumuz bu şekilde ayağı giyince açılıyor. Zaten şu şekilde duruyor. Çok temiz, güzel bir görüntüsü oluyor. Patiğimiz böyle. Şimdi hemen manken ayağıma giydireceğim hanımlar. Bir de patiğimizi ayağımızda görelim. Bu tarz modeller çünkü ayakta kendini çok daha iyi, net, güzel gösteriyor. Ben çok beğenerek, severek yaptım hanımlar. Umarım sizler de benimle beğenerek, severek patiğinizi yaparsanız. Evet, hemen patiğimiz şöyle gösteriyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel, hoş, şık bir model oldu. Çeyizler için de çok uygun. Her renge de çok yakışacaktır. Patiğimizin tabanı yine topuk kısmında şöyle göstermek istiyorum. Böyle. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.